20. yüzyıl edebiyatına yazdığı eserlerle damga vurmayı başarmış bir isim olan George Orwell, 1984 ve Hayvan Çiftliği kitaplarıyla totaliter rejimlerin ve demokratik görünen fakat asla öyle olmayan hükümetlerin içinde bulunduğu rezil hali okurlarına ulaştırarak dünya edebiyatına adını altın harflerle yazdırmıştı. Asıl adı Eric Arthur Blair olan ama yazdığı kitaplardan sonra akrabaları dışında gerçek adını çok az kişinin bildiği George Orwell 25 Haziran 1903 yılında Hindistan'ın Bihar eyaletine dünyaya geldi. Babası Richard Blair, Hindistan kamu hizmetinde çalışan bir İngiliz, annesi Ida ise başarısız bir tüccarın kızı olan Fransız asıllı bir kadındı. George Orwell Hindistan'da doğmuş olsa da burada yaşamadı diyebiliriz. Çünkü henüz 1 yaşındayken annesiyle birlikte İngiltere'ye taşındı. Kız kardeşleriyle birlikte İngiltere'de büyüyen yazar, babasını 1912 yılına kadar sadece bir kere görmüştü. Orta sınıf bir ailede büyüyen yazarın eğitim hayatı kötü başlamadı. Önce Roma Katolik Manastırı'nda, ardından da St. Crispin School'da burslu okudu. Çalışkan bir çocuk değildi ve okuldan nefret ediyordu. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce aile yeniden taşınmak zorunda kalmıştı. Yakın dostları Butticombe ailesiyle birlikte Oxfordshire'a yerleştiler. Burada Butticombe ailesinin küçük kızı Jacinta ile tanıştı. İlk tanışmalarında George Orwell başının üstünde duruyordu. Nedenini soran kıza, başının üstünde durursan ayakta olduğundan daha fazla dikkat çekersin diye yanıt vermişti. Böylece İngiliz edebiyatı şairlerinden biri olan Jacinta ile böyle dostluk kurmuştu. Beraber çok iyi vakit geçiriyorlardı. Birlikte doğada yürüyüş yapmak, balık tutmak, atış yapmak ve kuş gözlemciliği yapmak onu çok mutlu ediyordu. Fakat daha önemli bir şey vardı. Her ikisi de büyük bir yazar olma hayali kuruyordu. H.G. Wells'in kitaplarından çok etkileniyor ve onun yazdığı düzeyde kitap yazmayı umuyorlardı. Yazar olma uğruna birlikte şiirler ve öyküler kaleme alıyorlar, yayınlanması için çeşitli dergi ve gazetelere gönderiyorlardı. Bir gün Henley Standard adlı yerel gazetede George Orwell'in 2 şiiri yayınlandı. Bu yazar için çok önemli bir adımdı. Ardından Hero of History Prize ikinciliği sayesinde Eton'da burs kazandı ve kolejde okumaya başladı. Burada büyük yazar Aldous Huxley'den Fransızca dersler aldı ve kariyeri için en önemli kararları bu dönemde verdi. Yazar Eton'daki eğitimini son dönemde ciddiye almadı. Yine de edebiyata olan tutkusu sayesinde üretme çabasından da geri kalmadı. Okulun dergilerinde çeşitli öyküleri yayınlandı ve arkadaşlarıyla birlikte The Election Time adında bir dergi çıkardı. Fakat bütün bunlar okuldaki başarısızlığının üzerine örtmedi ve Eton'dan sonra burs alamayacaksa üniversiteye gidemeyeceği anlaşıldı. Bu duruma maddi imkansızlıklar da eklenince yazarın okul hayatı Eton'da sonlanmış oldu. Okul hayatı bitince çalışma hayatının başlaması gerekiyordu. O da ailesinin desteğini alarak Hint Polis Teşkilatı'na girmeye karar verdi. Girdiği sınavda 7. olan yazar teşkilata girmeye hak kazandı ve İngiliz sömürüsü altında olan Burma'ya gitti. Burada önemli görevlerde bulundu ve çeşitli ülkeleri gezdi. Fakat polislik mesleğinin kendisine uygun olmadığını anladığında İngiltere'ye geri dönmeye karar verdi. Bu polislik macerası ona 5 yıla mal olmuştu. Bu dönemde hep yalnızdı. Ona dostluk eden sadece kitaplar olmuştu ve hayatının bu dönemini ileride yazacağı Burma Günleri adlı kitabında ayrıntılı olarak anlatacaktı. Bu kitap ilk defa 1934 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlandı ve henüz 1 yıl olmadan Hindistan ve Burma'da yasaklandı. 1927 yılında Londra'ya taşındı. Hayali olan yazarlığı yapmaya karar verdi. Eski öğretmenini ziyaret ederek yazarlık konusunda onun fikirlerine danıştı. Daha sonra hayranı olduğu Jack London gibi yoksulluğu keşfetmek istedi. Londra'nın en fakir bölgelerini sık sık ziyaret edip gözlemlerde bulundu. Aslında gezdiği bölgede yaşayan yoksullardan bir farkı yoktu onun da, çünkü o da beş parasızdı. Ertesi yıl Paris'e taşınmaya karar verdi ve halasının yanına gitti. Hem halasından maddi destek aldı hem de burada gazetecilik yapmaya başladı. Yoksulluk araştırmaları için bulaşıkçı oldu. İngiliz ve Fransız gazetelerinde onlarca makalesi yayınlandı. İlk edebi girişimlerinde burada kaleme almaya başladı ama o zaman yazdıklarından geriye hiçbir şey kalmadı. Yazar yaklaşık 2 yıl sonra İngiltere'ye dönmeye karar verdi. Burada eski arkadaşlarıyla tekrar görüşmeye başladı. Adelphi için incelemeler kaleme alan yazar, geçimini sağlamak için engelli bir çocuğa da özel dersler verdi. Bu dönem yoksullukla ilgili araştırmalarına devam eden George Orwell, hapishane hayatını görmek için çeşitli maceralara girdi ama en fazla 48 saat hapiste kalabildi. Londra ve Paris'te yaşadığı dönemi kitaplaştırmayı bitirince ilk taslağını Faber Yayınevi'ne gönderdi ama bu kitap T.S. Eliot tarafından reddedildi. 1932 yılında öğretmen olmakta karar kıldı. Yerel esnafın erkek çocuklarının bir arada olduğu bir okulda öğretmen olan George Orwell hem öğrenci yetiştiriyordu hem de kitapların üzerine çalışıyordu. 1933 yılında kurgusal olmayan ilk eseri Paris ve Londra'da 5 parasız yayınlamayı başarmıştı.
Bu kitapta Londra ve Paris'te yaşadığı olayları kaleme almıştı ve toplumun üst ve orta kesiminin yoksulları anlamasını amaçlıyordu. Paris ve Londra'da Beş Parasız kitabında ailesinin onu serseri bir insan olarak tanımasını istemediği için takma adla yayınlamaya karar verdi. Yayıncının önerdiği isimler P.S. Burton, Kenneth Miles, George Orwell ve Louis Always idi. Yazar George Orwell'in tam bir İngiliz ismi olduğunu düşünerek bunu seçti ve bundan sonra hayatı boyunca bu isimle anıldı. Paris ve Londra'da Beş Parasız kitabındaki başarı sayesinde Burma günlerini reddeden Gollancz Yayınevi'nin çok pişman olduğu duyuldu. 1933 yılında Harper Yayınları Burma günlerinin basımı için hazırlıklar yaptı ve ertesi yıl kitap yayınlandı. Bundan sonra yazarın kitap yayınlatma konusundaki sıkıntıları çözülmüş oldu. 1939 yılına kadar aralıksız olarak kitap yayınlamaya devam etti. 1935 yılında inanç sorgulaması yaptığı Papazın Kızı, 1936 yılında maddiyata bağlanmış bir yaşamı reddeden bir adamı anlattığı ve dar gelirli insanların zengin görünme ihtiyacını eleştirdiği Aspidistra, 1937 yılında Kuzey İngiltere'deki insanların işsizlik ve yaşam mücadelesini konu alan Vigan İskelesi Yolu, 1938 yılında İspanya İç Savaşı'nın konu edildiği Katalonya'ya Selam ve 1939 yılında ise Boğulmamak için adlı kitapları yayınlandı. Her ne kadar peşi sıra kitap yayınlamış olsa da yazar bazı yıllarda büyük sıkıntılar çekti. Özellikle Katalonya'ya Selam kitabı için gittiği İspanya'da. İspanya İç Savaşı'nı yakından incelemek için bu ülkeye giden George Orwell, çatışmalar esnasında keskin nişancı tarafından boğazından vuruldu. Hayatta kalmayı başaran yazar, orada yaşadığı deneyimlerini kitabında anlatmayı ihmal etmedi. 1939 yılında 2. Dünya Savaşı patlak verince askere gitmek için çeşitli başvurularda bulundu fakat ciğerlerindeki sıkıntıdan dolayı kabul görmedi. 1941 yılında BBC'nin Doğu servisi için çalışmaya başladı. Böylece 2. Dünya Savaşı'nı yakından takip etme şansı elde etti. Nazi Almanyası'nın hazırladığı propagandaları denetledi. 1943 yılında annesinin ölümüyle sarsılan yazar BBC'deki görevini bırakmaya karar verdi. Tıpkı eski günlerdeki gibi önceliği edebiyata verecekti. Aklındaki demokratik görünen totaliter rejimlerin eleştirisi olarak tasarladığı Hayvan Çiftliği kitabını yazmaya başladı ve aynı yıl içerisinde Tribün dergisinin edebiyat bölümünün sorumluluğunu aldı. 1944 yılında yazar Hayvan Çiftliği kitabını hazırlamıştı fakat gönderdiği yayıncılar 2. Dünya Savaşı müttefiki Sovyetleri kızdırmak istemedikleri için basmayı reddettiler. O yılın Haziran ayında çalıştığı bir gün Alman yapımı V1 bombası evlerine isabet etti. Hayvan Çiftliği'nin el yazmaları da evdeydi. Yazar ilk kopyanın kaybolmasına çok endişe etti ama nihayetinde kopyalar bombadan etkilenmemişti. 1945 yılında eşi Ellie'in histerektomi için ameliyat altına yatmıştı. Kadın beklenmedik bir şekilde anestezi altındayken hayatını kaybedince George Orwell büyük bir yıkım yaşadı. Bundan sonraki 3 ay kabus gibi geçmişti. Temmuz ayında Londra'ya dönmeye karar verdi ve Hayvan Çiftliği'ni yayınlatmak için ekstra çaba sarf etti. Nihayetinde kitap 17 Ağustos 1945 yılında İngiltere'de, bir yıl sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaya sürüldü. Yayınlanır yayınlanmaz büyük yankı uyandıran kitap, yazarı aranan isim olarak ön plana çıkarmıştı. Kitap bir hayvan çiftliğinde yaşanan devrimi anlatır. Emeklerinin gasp edildiğini ve sömürüldüğünü düşünen hayvanlar eşit koşullarda yaşamak için örgütlenir ve çiftliği ele geçirirler. Güç eleştirisinin yapıldığı kitapta eşit koşullarda yaşamanın ancak teoride mümkün olduğunu gösteren ve gücü elinde bulunduranların muhakkak acımasızlığa başvuracağını anlatan modern bir masaldır. Kitabın yayınlanmasından bir sene sonra yazar tüberküloza yakalandı. Fakat bu hastalığı herkesten gizledi. Hastalık onu yazmaktan alıkoymadı. O dönem British Cookery adında bir makale yazmıştı ama 2. Dünya Savaşı'nın arkasında bıraktığı kıtlık göz önüne alınınca bu makale yayınlanmadı. Yazar biraz olsun huzurlu yaşamak için yeniden taşınmaya karar verdi. Jura adasında Barnhill adındaki terk edilmiş bir çiftlik evinde yaşamaya başladı. Fakat bu da çok uzun soluklu olmadı. Aynı yıl Londra'ya geri döndü ve edebi çalışmalarını sürdürmek istedi. O yıl Londra en soğuk kışlarından birini geçirdi. Hastalığını gizleyen yazar için bu durum daha da korkunç hal aldı. Tıbbi müdahaleden kaçınan George Orwell, savaş sonrası yakıt kıtlığının da etkisiyle soğuğu atlatmak için mobilyalarını yaktı. Ertesi yıl tekrar çiftlik evine döndü ve burada en büyük eseri olarak dile getirilen 1984 kitabını yazmaya başladı. Kitabı hazırladığı dönemde sosyal aktivitelerden uzak durmamaya çalışıyordu ve bunlardan birinde az daha hayatını kaybedecekti. Akrabalarının ziyaretiyle tekne turu yapmaya karar vermişlerdi. Körfezi geçmeye çalışırken tekneleri alabora oldu ve yazar ikinci kez ölümden döndü. Fakat bu felaket sağlığını daha da kötü hale getirdi. Artık tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyuyordu. Bu yüzden yıl sonunda hastaneye yatmak zorunda kaldı. Durumun ciddi olduğu anlaşılmıştı. Buna rağmen 1984 kitabını bitirmeye kararlıydı.
Uzun bir tedavinin ardından 1948 yılında tekrar çiftlik evine döndü. Burada kitabın ilk taslağını tamamladı ve Haziran ayında kitap yayınlandı. Özgürlüğün tutsaklık olduğuna, bilgisizliğin ise güce dönüştüğüne inanan bir partinin yönetimi altındaki bir ülkede geçen kitap, bugün dünya edebiyatındaki distopya eserleri içinde ilk akla gelendir. İnsanların sınıflara ayrılarak bambaşka bir hale getirildiği ve sürekli Big Brother tarafından izlenen toplumun korku toplumuna dönüştürüldüğü eser, yazarın başyapıtı olarak kabul edilmiştir. George Orwell hayatının büyük bölümünde yalnızlığı yaşayan, sıradan insanların hayatlarına özenen ve onları çok seven, entelektüellerden hoşlanmayan, onların asıl görgüsüz olduğunu düşünen ve bu insanların yazdığı anlaşılmaz yazılara düşman olup basit yazım tarzını savunan bir insandır. Zamanın ötesinden gelen 1984 ve Hayvan Çiftliği kitaplarının ününü sadece 4 yıla sığdıran, dehası ancak çok sonra anlaşılan büyük bir adamdır. Gelecekte yaşanacak her türlü musibeti 1900'lü yıllarda görerek insanlığın hizmetine sunan, demokratik görünüp diktatör yönetimine mensup, gücü eline almışların pisliklerini ortaya saçan ve geniş ufkuyla görülmeyeni göstermeye çalışan çalışkan bir yazardı. Yazar hastalığının gölgesinde kitabı çıkarmıştı fakat çok zayıf düşmüştü. Bu sebeple verem hastalığının tedavi edildiği sanatoryuma götürüldü. Yazarın son halini görenler dehşete kapılıyordu çünkü tanınmayacak derecede kötü durumdaydı. Yine de yakın dostları tarafından destek görmeye ve moral bulmaya devam etti. Hatta bu dönemde Sonia adında bir kadınla nişanlandı. Kadın yazarın işlerini üstlenmişti ve hastanede onunla ilgilendi. Son günlerinde İsviçre Alplerinde temiz hava alması düşünülmüştü ama yazarın bedeni buna müsaade etmedi. Tarihler 21 Ocak 1950'yi gösterdiğinde büyük deha George Orwell henüz 46 yaşındayken hayata gözlerini yumdu.